Merhaba Burak. Merhaba Şeyda. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugünkü başlığımız ev kiralama için Tayland olacak. Bu program sponsorumuz World of Condos tarafında en fazla aldığımız soru başlıklarını toparladık. Dolayısıyla bunları cevaplayacağız. Eğer sizin de ev kiralama ile ilgili sorularınız varsa videonun altında yorumlarda paylaşabilirsiniz. İlk sorumla başlıyorum. Tayland'da kimler ev kiralayabilir ve ev kiralamak kolay mı? Tayland'da herkes ev kiralayabilir. Önemli olan burada evin konumu, lokasyonu, sizin beklentileriniz, ne kadar süre kiralamak istediğimiz. Bunun için bizim web sitemizde World of Condos'ta birçok seçenek var. Bundan faydalanabilirsiniz. Yine sosyal platformlarda yayınlanan birçok kiralık emlak bulunuyor. Bu platformları araştırabilirsiniz. Ya da klasik bir şekilde Google'a bir arama yaparak dairelere ulaşabilirsiniz. Bu noktada en önemli nokta aslında şu: hangi sezon ve ne zaman aralığında bunları kiralıyor olmanız. Çünkü şu an Tayland mevsim sebebiyle ufak ufak yağışlara başladı. Dolayısıyla turist popülasyonu da diğer sezon dediğimiz bu işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarındaki popülasyon biraz daha az. Dolayısıyla aslında kiralayıcı açısından bu dönemde kiralıyor olmanın fiyat açısından bir avantajı var. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey tabii yine bir uzmanla iletişime geçmek ve kiralamayla alakalı herhangi bir problem yaşanmak. Pekala. Ev kiraları ne kadar? Bu soru çok soruluyor. Tabii yani hani senin de düşünebileceğin gibi bir ev kirasını belirleyen aslında değer bu evin hangi konumda yer aldığı, binanın fiziksel özellikleri. Az önceki bahsettiğim konu, bunu hangi sezonda kiralıyor olduğunuz ve keza binanın sağlamış olduğu sosyal olanaklar. Bu noktaya göre değişiklikler gösterebiliyor. Ortalama Tayland'da tabii ki Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Pattaya bu lokasyonlarda farklı kiralama bütçeleri var. Pahalıdan ucuza gideceğimiz senaryoda birçok kişinin birçok içerikte gördüğümüz, keza emlak firmalarının açıklamasında yer alan Chiang Mai diğerlerine göre daha ucuz bir lokasyon. Beraberinde Bangkok, Phuket ve Pattaya sezonsal olarak tatilcinin talebi doğrultusunda fiyatları daha çok değişkenlik gösterebiliyor. Bu noktada Bangkok'u daha stabil bir bütçeyle aslında konumlandırıyor olabiliriz diyebiliriz. Ama bunun dışında Pattaya ve Phuket tarafında sezon faktörü gerçekten öncü. Yani eğer sezonda kiralama yapacaksanız bu noktalarda fiyatın çok daha yüksek olduğunu, sezon içi ya da dışı Bangkok'ta kiralama yapacaksanız aslında orada biraz daha stabilite var diyebiliriz. Ama fiyatın ne olduğuna gelecek olursak ortalama yaşam şartları sizi tatmin edecek. Eğer bir kişiyseniz ve bir stüdyo benim için yeterli diyorsanız 10.000 baht civarı başlıyor demek mümkün. Beraberinde az önce saymış olduğum bütün özelliklere göre atıyorum sizin lokasyonunuz biraz daha iyi, yeni bir binada eğer oturmak istiyorum dediğiniz senaryolarda bu fiyatlar 20.000 baht üzeri olarak karşınıza çıkacaktır. Tabii ben çok lükse gideceğim, bir villa istiyorum, bahçesi güzel olsun, havuzu da olsun dediğiniz senaryolarda fiyatlar 50.000 baht, 60.000 baht lokasyonuna göre değişkenlik gösterecektir. Peki Tayland'da kiralama seçenekleri neler? Kısa dönem, uzun dönem, mesela depozito kuralları ki daha da önemlisi kontratın dili ne olacak? İngilizce mi, Türkçe mi, Tayca mı? Bize bunları da anlatır mısın biraz? Tabii. Şimdi Tayland'da uzun dönem ve kısa dönem kiralama seçenekleri mevcut. Bu noktada gene kira için ev arayan kişiler bize ulaşabilir. Beraberinde alternatif sitelere gidebilir. Burada ilanlarda zaten genelde herkes anlatır der. Kiralar işte sadece 3 aylıktır. Atıyorum 6 aylıktır, 1 yıllıktır ama genel kira sözleşmeleri 6 ile 12 ay arasında hem markalar tarafından hem özel şahıslar tarafından yapılır. Bu sözleşmeler firmalarsa eğer firmanın keza evin kapsamındaki bütün değerleri taşır ve bir avukat nezdinde keza hazırlanır. Hem kiralayanın hem de kiralayıcının haklarını savunur. Bu noktada seçenekler aslında kişinin ne aradığıyla alakalı ama tabii ki
eğer siz daha uzun bir süre kiralama yapıyorsanız fiyat avantajı biraz daha pozitif yönde olacaktır. Kısa dönem kiralama yapıyorsanız biraz daha negatif yönde daha pahalı olacaktır. Normalde kiralar, sözleşmeler, kira sözleşmeleri İngilizce ve Thai dilinde birçok kurum bu şekilde hazırlar. Biz World of Condos'ta bunu aynı zamanda bir Türkçe dokümanla da %100 tercüme edilmiş, yine avukat nezdinde hazırlanmış hem kiracının hem kiralayanın haklarını savunan bir belgeyle birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla evet, kiralama yaparken Tayland'da bize ulaştığınız senaryoda kira sözleşmesinin Türkçe versiyonunu da sizlerle paylaşıyoruz. Güzel. Pekala. Ev kiralarken nelere dikkat etmesi gerekiyor buraya geldiğinde müşterilerimizin? Ve World of Condos'ta kiralamanın avantajları neler? Aslında az önce söylediğim avantaj en öne çıkan avantajlardan bir tanesi. Kiralama yaparken herkesin dil yetkinliği aynı seviyede olmayabiliyor ya da kullanıcılar, kiralayıcılar bazı uygulamaları çok iyi kullanamayabiliyor oluyor. Çünkü Translate uygulamaları aslında şu an bu text recognition'la teksti direkt algılayıp birebir tercüme edip insanlara tercüme ediyor. Dolayısıyla o bayağı bir kolaylık oldu hayatımızda. Bu noktada dediğim gibi aracı firmaya uyuyor olmanın avantajı aslında bu sürecin tamamen yasal kurallara birebir uyacak şekilde avukat nezdinde hazırlanmış bir senaryo ile tamamlanması. Beraberinde yine Türkçe dil seçeneği bizim sözleşmelerimizde var. Dolayısıyla kiralayan kişi hangi şartlara, hangi koşullara bağlı olduğunu da görmüş oluyor. Bu noktada güven aslında tamamen şeyle alakalı. Yani işbirliği yaptığınız, bu kira sözleşmesini yaptığınız kişinin ne kadar güvenilir olduğuyla alakalı. Bu noktada World of Condos'un avantajı dediğim gibi dil seçeneği avukat nezdinde hazırlanmış ve tamamen yasalara uygun bir şekilde kiralamanın yapılması. Ama resmi prosedürlerini açıkladığına göre o zaman şöyle bir soruyla geliyorum sana. Bu evler eşyalı mı, eşyasız mı kiralanıyor? Tayland'da eşyalı. Evet, birçok ev aslında Tayland'da eşyalı olarak kiralık veriliyor. Çünkü insanların ev tercihinin en büyük sebebi de yani ister kısa dönem olsun ister uzun dönem olsun evdeki bütün eşyaları dahil olması oluyor. Dolayısıyla bu kültür artık burada oturmuş. Dolayısıyla eşyasız bir ev aramak ya da eşyasız bir ev bulmak aslında Tayland'da zor. Ama bu noktada ev sahibiyle ya da kiralayanla, aracı firmayla konuştuğunuzda dekore etmek istediğiniz, değiştirmek istediğiniz eşyalar olduğu senaryoda konuşulup tekrar bu eşyalar güncellenebiliyor. Bazılarını ev sahibi sizden alabiliyor. Ama dediğim gibi Tayland'da ortalama %80, %90 evler, kiralık evler özellikle eşyalı oluyor. Tamam. Şimdi ev sahibi eşyaları alabiliyor, değiştirebiliyor gibi şeyler söylediğin için Opsiyonel bunlar. hemen soruyorum. Tayland'da bu soru bize çok fazla geliyor. Ev sahibi eşyalarını aldı, siz istemediniz, yeni eşyalar alacaksınız ve hayat kurtarıcı bir marka geliyor karşınıza. Tayland'da IKEA var mı? Var. Tayland'da IKEA var, hatta birçok noktada var. Yani benim bildiğim, şimdi Pattaya'da olduğumuz için Bangkok'ta bir bölgede IKEA var. Bize Bangkok'tan Sukhumvit. geliyor bir de. Sukhumvit'te galiba, yani Evet. Sukhumvit diye geçiyor. IKEA Sukhumvit diye geçiyor. Bir yer bize gelen de Bangna'ydı Bangkok'tan galiba. geliyor bize. Bangna IKEA. Bangna IKEA lokasyon olarak kafamda tam yerini canlandıramıyorum ama videoda lokasyonunu koyarım. Daha Pattaya'ya yakın Suvarnabhumi Airport havalimanının biraz altında, yani güneyinde yer alan bir noktada. Ve internetten alışveriş senaryolarında biz birkaç eşya geçtiğimiz günlerde ihtiyacımız olmuştu, almıştık. Tahmini 5 gün içerisinde ulaştı diye hatırlıyorum. Yani atıyorum pazartesi verdiğimiz sipariş cumartesi günü gelmişti ya da cuma. 4 gün 5 gün gibi bir süre içerisinde gelmişti. O kadar, yaklaşık o kadar sürüyor. Hatta bazı siparişleri 3 günde de getirdiği Evet, şunu da birkaç ekleyeyim. sipariş Tabii de. ki insan bir şey aldığında hayatta hep şeye bakar yani. İşte fiyatı burada ne kadar, orada ne kadara bakar. Biz bir şey almıştık. Bir koltuk grubu almıştık bir ofisin arka alanında bir bahçeye yakın bir yere koymak için. Benzer aynı ürünün Türkiye fiyatıyla buranın fiyatı arasında yanlış hatırlamıyorsam %80 gibi bir fark var. Yani Galiba biraz burada daha 5 fazla. lira olan Türkiye versiyonunda işte 900, 9200 civarında bir fiyattı gibi hatırlıyorum. Ben hemen düzelteyim seni. 10 bin lira civarında, yani 10 bin Thai bahtı almıştık o ürünü. Türkiye fiyatı 32 bin Türk lirasıydı.
Ha evet. Bayağı Bazı bir fark ürünlerde olabiliyor. Yani. Bazılarında da öyle. Küçük ürünlerde biraz daha düşük rakamlar. Peki tamam, IKEA'mız var, öyle seç program Var. kalmadı, eşyaları. Evinizin her şeyi var yani. Süper. Peki evimizin her şeyi varsa evimizin mutfakları nasıl? Çünkü Tayland'da genelde hep şu konuşuluyor ya, Taylandlılar yemek yapmaz. Aslında Asyalılar yemek yapmaz. İşte mutfak Tayland'da yoktur. Ya var mı yok mu mutfakta Tayland? Ben biliyorum da sen bir söylesen. Tabii mutfak var haliyle. Yani mutfak, oturma odası, yatak odası, normal yaşamın ihtiyaçları ve bu her evde tabii ki var ama yaşamın şartları ve piyasanın yemek gıda sektörünün hayata yerleşmesi Tayland'da çok yüksek seviyede. Hani night marketler, işte AVM'lerdeki bu food floor'lar, yemek alanları, eve keza Türkiye'deki platformlar gibi Grab'in getirdiği yemekler vesaire. Fiyat performans hep herkesin karşılaştırdığı şeydir. Çünkü evde yemek yapıyorsun, bir enerji harcıyorsun, bir para harcıyorsun. Sonunda yemeğini yiyorsun. Yedikten sonra da ne kadar yatırdığın, yemeğin lezzeti vesaire bunların tartışılır konular. Herkes tercih meselesi ama dışarıda yemek fiyatları hani birebir ürünleri aldığınızda, evde yaptığınızda hemen hemen aynı fiyata geldiği için insanların aslında alışkanlığında çok fazla mutfak kültürü ve evde bir şeyler yapalım, eğer büyük bir aile, büyük bir eviniz yoksa, bir kondoda örnek veriyorum, yaşıyorsanız çoğu kişi çok fazla mutfak kullanmıyor ama tabii ki kendi yemeğini yapmak ve bunun için bir alan var mı yok mu sorusu içinde evet mutfak var. Mutfak gayet kullanılabilir bir alan. Fiyat performans yemekler demişken şöyle söyleyeyim. Ben yemek yapmayı çok seviyorum, biliyorsun. Evet. Çok Çok güzel Tayland'da teşekkür ederim. Geçmiş yaptığım yemekler afiyet olsun. Ancak Tayland'da haftada belki bir ya da iki gün yemek burada yapıyorum. bayağı değişti bizim. Çünkü Tayland mutfağı benim mutfağımdan daha lezzetli olduğunu ben düşünüyorum. Yani En Tayland azından yemekleri sağlıklı. nezdinde daha lezzetli. Kesinlikle çok daha lezzetli ve çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla ben yemek yapmayı çok tercih etmiyorum. Önümüzdeki günlerde de benden çok fazla yemek beklememeli. Ya ama Şimdi ben söyleyeyim istedim. yemek için önemli şey değil mi? Yani yemek aslında sen onun içine bir şeyler koyuyorsun, hazır hale geliyor. Sonra o yemeği alıp biz içimize koyuyoruz. Evet, sevgimle ve pişiriyorum, güzel oluyor ama Taylandlılar zaten çok sevgiyle pişirdiği için her şey sanırım o yüzden lezzetli. Dolayısıyla burada sevgi yüksek oranda olduğu için kendi sevgimden çok farklı yemek pişirdiklerini düşünmüyorum. Bence çok lezzetli. Şunu söylemek için onu söyledim. Yani yemeğin içine bir şeyler koyuyorsun, sonra o yemeği de kendi içine gönderiyorsun. Evet. Bu noktada da o kişi sen oluyorsun. O yemek sana dönüşüyor. Vücudundaki belli yağlara ya da ne bileyim sağdan soldan fırtlamalara. Aha. Buradaki yemek gerçekten o kadar sağlıklı ki gerçekten Tay mutfağıyla uzun bir periyot beslendiğin zaman, ki bence bizim oranımız şu an %60-65'tir Tay yemekleri. Sayın Hocam %80 tayı yiyoruz biz. İşte doğru. Ben sana göre biraz daha abur cuburcu yiyoruz. olduğum için yine Tay'nin abur cuburunu yiyorum. Sayın gerçi. Burcu. Yani Türk mutfağından ne yapıyoruz? Yaptığımız şey çok kısıtlı, yapmıyoruz yani. Evet. Yani beden sevsek de olarak çok yapmıyoruz. kısa sürede iyi kilolar verdiğimiz Veriyoruz. sürece Evet. sağlıklı yemek ve Tayland programı çok yakında sizlerle. Tamam, o zaman şimdi tekrar işimize dönelim. Şimdi evleri nasıl kiralayacağımızı, evlerin fiyatlarını, kontrat dillerini, bütün aslında prosedürleri de, detayları da açıkladım. Mutlaka yine izleyicilerimizin merak ettikleri olacaktır. Onları söylediğim gibi Tabii, yorumlara yazabilirler. Ama ben şimdi sana önemli bir soru soracağım. Tayland'da ev kiraladım. Uzun dönem kiraladım. Evet. Ve uzun dönem kiraladıktan sonra vize durumu ne olacak? Yani evet. Çünkü gelen kişi aklında hiçbir soru olmadan ya da plan olmadan turist vizesiyle buraya geliyor. Evet. Burada keyif alıyor. Ekonomik şartları ve hayat standardı planlaması burada devam bir yolculuk gösteriyor ona ve kalma kararı veriyor. Bizim böyle çok fazla sürecinde yardımcı olduğumuz, destek sağladığımız, danışmanlık verdiğimiz, keza kiralama veya da satın alma sürecinde destek olduğumuz kişiler de oldu. Bu noktada kişinin aslında özelliklerine ve mevcut durumuna göre farklı vize seçenekleri var. En çok trend olanlardan ve bugüne kadar bizim de hani süreçle alakalı en çok karşımıza gelen opsiyonlardan bir tanesi emeklilik vizesi oluyor. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz bankada gösterebileceğiniz 800 bin baht gibi bir paraya sahipseniz, keza buraya geldikten sonra burada örnek veriyorum 2 hafta geçirdiğinizde bu karara vardıysanız, çünkü yani 2 aylık turist vizesiyle gelen kişi
Son 5 gün kaldı. Hadi o zaman ben emeklilik vizesi alayım dediğinde süreç zorlaşabiliyor. Alternatif adımlara gitmek gerekebiliyor. Bu noktada emeklilik vizesi iyi bir opsiyonel seçenek sunuyor. 1 yıl burada konaklama hakkı kazanıyorsunuz. Ve bu süre içerisinde oturum vizeniz 1 yıl olduğu için multiple versiyonu var, single versiyonu var. Tabii bunlar çok vizenin detayları. Çok girmeyeceğim o konuya ama bir seçenek. Ayrıca konuşuruz. Eğer burada bir eğitim almak, hani Muay Thai eğitimidir, dil kursudur, belki üniversite eğitimidir gibi seçenekler düşünüyorsanız bu zaten daha planlanmış ülkedeyken bu yola çıkılacağı için bunun için en iyi senaryo şu an aslında Türkiye'de. Evet, ben şu kursta anlaştım. Muay Thai kursudur, dil kursudur, işte aşçılık okuludur, yoga eğitmen kursudur gibi seçeneklerle bu noktada yine bizle iletişime geçerseniz hem kursun organizasyonu hem de diğer vize süreçleriyle alakalı destek sağlayabiliriz. Bu da uzun süre burada konaklama seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Evet. Atıyorum kursunuz 1 yıllık bir kurs olarak planlandıysa. Onun dışında yine hemen şirket kurabilir. Şirket kurabilir. Yine bir iş kurmak istersiniz Tayland'da ve ben bu işle tabii buradaki yapılabilecek meslek gruplarının kısıtlaması dışında olan mesleklerden. Yani ben burada bir berber açayım, atıyorum keza şoförlük yapayım. Daha herkesin yapabileceği meslekler değil, Tay vatandaşlarının değil, size özel katma değer yaratabileceğiniz meslek gruplarından ya da meslekle alakalı burada hani herkesin hemen hemen merak ettiği sorulardan birisi. Vize aldığınız zaman ilk önce 3 aylık bir geçici business vize alıyorsunuz. Beraberinde çalışma izniniz oluyor. Tabii bunu karşılayacak 4 Thai'li de çalıştırmak zorundasınız iş yerinizde. Bu noktada yine uzun 1 yıllık vize hakkınız beraberinde gelmiş oluyor. Evet, aslında Nambi kısmında da 3 ayımız var. Öyle 12-15 artı 2 ayda turist vizesiyle girdiğimiz süresi 17 ay. 17 ayın sonunda tekrar uzatmaya gidecek. Tekrar yıllık uzatmaya gidecek. Şirket kuruluşlarını falan çok sonra anladım. Evet, çok kiralama olduğu için istedim. daha detay girmek istemiyorum ben de. Konumuz kiralama olduğu için ama şirket kuruluşunu falan nasıl olduğunu, vize çeşitlerini güvenilir, daha detaylı, daha doğru bir şekilde vizenin nasıl alınacağını başka bir videoda anlatırız. Çok kısa şunu da eklemek istiyorum vizeyle alakalı seçeneklere. Bir business vizesi, bir emeklilik vizesi. Emeklilikte gerçi durum değişiyor. Yani emekli tamamen bireyi kapsayan bir vizedir. Yani atıyorum siz karı koca eş olarak buraya geldiğinizde kadın için ayrı, erkek için ayrı emeklilik vizesi alması gerekiyor. Ama business senaryosunda eşiniz, çocuklarınız için yine o uzantılı vize Nano. Dolayısıyla o vizede de yine eşiniz için ayrıca 1 yıllık vize alabiliyorsunuz. Ve çocuklarınız için kesinlikle. Keza elit vize seçenekleri falan var ama çok vize çeşitleri var. Daha kiralama üzerine yani şunu bir daha söylemekte net. Şunu bir kez daha söylerim. Tayland öyle kolay vatandaşlık vermez. Tayland öyle kolay toprak satmıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla buraya gelirken bunu bilerek gelmekte fayda var. Gelmeden önce mutlaka iletişime geçilsin. Doğru düzgün bir şekilde süreci ilerletmekte fayda var. En önemlisi de bu süreci vizenizin türü ne olursa olsun ya da şirketiniz ne olursa olsun burada lokal bir avukatla yapmakta fayda var. Kesinlikle. Tamam. Pekala. Şimdi vizeden de bahsettiğinize göre yine prosedürle alakalı bir şey soracağım sana. Ev kiraladıktan sonra vize dedik ya hani vize alabilmesi için kiralayan kişinin ve burada yaşayacak olan kişinin bir forma ihtiyacı olacak. TM30 formu. Evet. TM30 formunun ne olduğunu birazcık anlatalım. Ve ardından biz TM30 formunu ve Housebook'ta var biliyorsun ki. Housebook ve TM30 hakkında minik bir bilgi verelim. Vize alırken buna ihtiyaçları olması çünkü önemli. Tabii ki kesinlikle verilen dokümanlardan bir tanesi. TM30 aslında burada yaşayan bireyin bulunduğu lokasyonu immigration'e Türkçesi göçmenler ofisine bildirdiği ve ben bu adresteyim, Tayland'da ikamet ettiğim lokasyon burasıdır kapsamında onaylanmış, imzalı hem kişinin kendi bildirimi hem de devletin tanımladığı, onayladığı bir belgedir. Diğer sorduğum soru. Onunla bağlantılı aslında. Evet.
Yani dolayısıyla şuna dikkat etmeleri gerekecek. Burada ev kiralamadan önce bu ev için ben vize alacağım, burada uzun süre yaşayacağım. Bana TM30 formu ve housebook verebileceğiniz bir ev mi diye kesinlikle öğrenmeleri lazım. Çünkü bazen burada alt kiralamalar yapan kişiler var. Evin aslında sahibi değil, o sahibinden kiralamış, o da başkasına kiralıyor falan. Böyle problemler, yani bunlar olduğu zaman TM30 formu ve housebook veremezler. Dolayısıyla buna çok dikkat Tabii. etmek Yani housebook gerekiyor. aslında evin kime ait olduğu, evin mevcut konumunun nerede yer aldığı, bizdeki aslında ev bildiri dokümanı ya da bir tapu olarak İkametgah falan gibi benzetebiliriz. Ya da ev yapabiliriz. tapusu Evet, bu yapabiliriz. bilgilerin yer aldığı bir doküman. Keza bu noktada şey de çok önemli. Yani eğer bir aracı kurumla kira sözleşmesi yapıldıysa bu aracı kurumla keza şahıs arasında bütün bilgilerin yer aldığı, işte ev sahibinin adı, işte kiracının adı, soyadı bilgileri, adresler, keza erişim telefon numaraları, aracı firmasının bilgileri, evin hangi şartlarla kiralandığı, evdeki eşyaların neler olduğu, bu eşyaların kullanımında zarar verildiği senaryoda nasıl gibi cezai şartlar yer aldı. Kontratımızı Tabii bu da kontratta ekleyeceğim. dahil. Kontrat, Tabii kira kontratta kontratı, teslim housebook ediyoruz. ve TM30 formu olmadan herhangi bir şekilde vize başvurusu burada yasal olarak yapılamaz. Yasal Kesinlikle. olmayan yollarla evet illegal bir şekilde yapılabilir ama illegalin sonu genel olarak çok tatlı bitmez. Dolayısıyla önemsemeden tecrübesiz davranmamakta fayda var. Bu konuya paralel olarak gene en son, yani en çok gelen sorulardan biri aslında Türkiye'de hayal edip düşünüp ben Tayland'da bir ev kiralayayım değil de Tayland'da gelip bir araştırma süresinde olup daha sonrasında da hemen akla gelip ya biz ödemeyi nasıl yapacağız senaryoları var. Bu ödemeyle alakalı aslında birçok gene seçenek var. Atıyorum kredi kartınız vardır. Aylık olarak, fiziksel olarak ödeyebilirsiniz. Bunun seçeneği sunan bazı seçenekler var. Her yerde olan bir seçenek değil. Keza bir banka hesabına ihtiyacı olacak. Turist vizesiyle açamayacak ama bunu vizesiyle çok net söyleyelim. Yani Yani uzun açan dönem yer var yani. olduğu söyleniyor yine. Evet, yani farklı yöntemlerle illegal Yine illegal. yapılıyor ama Kesinlikle legal işte değil. legalizasyon versiyonunda bir banka hesabına sahip olmanız için sizin Tayland'da bir oturum vizenize ihtiyacınız olacak. Bir business olur, işte DTV vizesi olur. Bu arada DTV'den az önce bahsetmedik. Yine var olan vizelerden biri ama bu videonun konsepti Evet. vize olmadığı için geçiyorum. Yine vizeye çok takıldık ama yine vizeyle alakalı son söyleyeceğimiz istemez aslında konular belli. bir Çok şekilde dağılıyor. önemli. Evet. Dolayısıyla vizesini alabilmesi için kişinin burada kiraladığı evin TM30 housebook'unun olması lazım. Banka hesabı açabilmesi için de vizesinin olması lazım. Aslında konu bu kadar basit. Yani buraya gelip de ben işte bana banka hesabı açıyorlar orada, ben bir acenteyle görüştüm dediğinizde olabilir, yapabilirler. Yani nasıl yaptıkları hakkında bir fikrim yok. Legal mi? Asla legal değil. Yani bu çok legal olsa biz burada turist vizesiyle zamanında gayet güzel banka hesabı açardık. Ama değil yani. Ya aslında hayatta her zaman yaşadığınız ülkeye yeni girdiğiniz, yeni katıldığınız bir topluluğa, ki bu topluluk sizle var olmadı, var da olmayacak. Dolayısıyla sizin oraya uyum sağlamanız, onların kurallarını takip ediyor olmanız çok değerli. Bu noktada bu konu ister banka olsun, ister işletme prosedürleri olsun, çalışma yöntemleri olsun. Bence kurallara uyuyor olmak fayda sağlayacaktır. Yani kafanızda bir düşünce olmayacak. Yok. Ve keza ödemeyle alakalı konuyu da şöyle kapatayım. Ödemeyi keza kredi kartıyla yapabilirsiniz. Türkiye Banka hesabınızdan transfer yapabilirsiniz. Peşin olarak ödeyebilir ve ödediğinizin karşılığında makbuzunuzu alıp süreci kapatabilirsiniz. Harika. Son soruya geliyorum. Hı hı. Son sorumuz şu. Yatırımcılarımız için önemli bu soru. Yatırımcılarımız burada ev aldı ve ardından satın aldığı evi kiralamak istiyor. Kiralayabilir mi? Tabii ki. Uzun dönem kiralama yapabilir. Kısa dönem kiralama Kısa yapabilir. dönem ama kısa dönem yani bulundukları, yani satın aldıkları işte kondonun konumuna, durumuna, özelliklerine, yani yüz tanıma sistemi olan kondolar var. Teknolojik olarak güvenliği daha yüksek. Atıyorum burada ben 3 gün kiralayayım, 5 gün kiralayayım gibi opsiyonlar söz konusu değil. Çünkü Tayland, hani gelenler bilir, atıyorum bir night markette bile içecek reyonuyla yiyecek reyonu ayrıdır. Yani içecek satan yiyecek satan içecek satmaz ki, dolayısıyla ticarette herhangi bir karşılaşma durumu söz konusu olmamasın. Keza Turizm Bakanlığı'nın son günlerde yapmış olduğu bu konuyla da alakalı, hatta bir ara turist vizesinin bir aya düşmesi söz konusuydu falan. Hani bu konularla da bağlantılı bir durum.
Otellerin, işte hostellerin, diğer işletmelerin konaklama hizmeti veren kısa dönemli bunlarla Airbnb gibi ya da benzer kiralama, Booking gibi platformların çatışmaması amacına yönelik ev sahiplerinin ben 3 gün 5 gün daha ucuza kiraya vereyim, bende kalsınlar. Dolayısıyla otellerin tercihi bir noktada azalacak. Dolayısıyla ekonomide herhangi bir problem oluşmaması adına kısa dönem kiralama dediğimiz senaryolar Tayland'da aslında bir hafta, hadi biz 10 gün diyelim, bir hafta demeyelim, 10 günden başlayıp 15 gün, 20 gün, 1 ay, 1,5 ay gibi sürelerde yapılan anlaşmalara verdiğimiz isim. Diğeri de uzun dönem 6 aydan başlayıp 1 yıla kadar ve devamında 2. yıl, 3. yıl diye devam edebilecek senaryolar. Biz bu noktada zaten yatırımcılarımıza bir program çıkarıyoruz. Yatırımın geri dönüş süreciyle alakalı, hangi lokasyonun kiralama kapsamında fayda sağlayacağıyla alakalı çizelgeler, tavsiyelerimiz, geçmiş dönem muadil kiracıların ne kadar sürede ne kadar ödediğiyle alakalı bir planlama da çıkarıyoruz. Hani bu noktada kısa dönem kiralama evet yapabilirler. Biz bu konuda ayrıca sunduğumuz ve şu an geliştirmekte olduğumuz bir yazılım da var. Takip edebilecekleri. Ne zaman ödeme yaparlarsa yani kiracılar, kısa dönem kiracılar, uygulama üzerinden hesaplarına aktarılan para, ne kadar aktarılmış, evlerinin değeri ne kadar ve ne kadar sürede tamamlanacak gibi hesaplama araçları bulunan bir uygulama. Çok yakında onu da paylaşıyor olacağız bu arada. Pekala. Öyleyse toparlıyorum. Şöyle toparlıyorum. Tayland'da kimler ev kiralayabilir? Evet, herkes ev kiralayabilir. Ev kiraları ne kadar dedik? 10.000 Thai bahttan başlıyor. Aslında 6-7 bin Thai bahtta da var. O değil de hadi 10.000 Thai bahttan başlıyor diyelim. Kısa dönem veya uzun dönem kiralama yapıldığı zaman kontrat dili ve prosedürle alakalı biz zaten avukatla beraber destek sağlıyoruz. İngilizce, Tayca ve Türkçe 3 dilde kontratlarını verebiliyoruz. Kiralama için avantajlı dönemler dedik. Şu an sezon dışı zaten. Onu da söyledin. Vize ihtiyaçlarını söyledik. Vize ihtiyaçları olduğunda TM30, Housebook ve kira kontratının tamamen legal olması gerektiğini ki vize alabilsin dedik. Evet. Hemen ardından ne dedik? Şunu söyledik. Evler eşyalı mı, eşyasız mı? Eşya giderse ne olur? Tayland'da IKEA var mı evinizin her şeyi dedik. Evet, evinizin her şeyi IKEA var dedin. Yatırımcılarımız için de kiralamayı nasıl yapabileceklerini anlattın. Sanırım şu an benim soracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda ne çekeriz bilmiyorum. Önden söyleyemeyeceğim. Senin söyleyeceğin bir şey varsa son olarak vedalaşmadan önce. Tabii yani aklıma senin bütün saydığın sıralamayı dinlerken bir şey daha geldi. Evet. Kiralama seçeneklerinde kısa dönemde elektrik, internet, su dahil mi gibi bir soru sorulabilir. Yani evet. Aslında çok cevabı net bir soru. Tabii ki dahil olur. Çünkü hani otel yaklaşımı gibi bir süre içerisinde elektrik ne kadar harcadı, kilovatını hesaplayalım, su ne kadar harcadı değil. Genelde onlar dahil olur. Atıyorum bir 10 günlük kiralama yaptığınızda. Ama iş ne zaman ki uzun döneme geçtiğinde bunlar tamamen bağımsız olur ve size aittir. Onu söyleyecek. Evet ya bu da aslında biraz ev sahibinin durumu. Tabii yani ilişkisine göre bazı dahil olsun da diyebilir. Belki internetim var diyor. Bazısı diyor ki hayır ben hesaplarım elektriği. Çünkü çok fazla sürekli açık bırakıp gidiyor klimayı evde yokken bile diyor. Dolayısıyla aidat konusu var. Kondolarda genellikle aidat kiraya dahil oluyor. Bunun için herhangi bir ücretlendirme almıyorsunuz. Türkiye'deki çoğu rezidansta hep kiracı kendi öder aidatını. Villa da olsa öyle. Tayland'da aidatları ev sahipleri ödüyor. Evet yani anlaşmaya bağlı olarak çok pazarlık ettiyseniz ev sahibi edemeyebilir. Ayrı bir konu ama o pazarlıklara da çok girmeye gerek yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. O zaman World of Condos'un sunduğu Thailand of Smile bugünkü programını bitirdi. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorumlara ya da web sitemiz üzerinden bize ulaşarak sorabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.